Başını kaldırdı ama yastıkta kalan iz bir tane değildi. Yastık biliyor. Geceydi ama bu insanların uyuduğu saat değildi. Düşüncelerin kıyafet değiştirip geri döndüğü saatti. Oda sıradandı. Bir duvar, bir pencere, yarım açık bir perde ve başını bekleyen beyaz bir yastık. Yastık temiz görünüyordu. İnsan en çok temiz görünen şeylerin üstüne yorgunluğunu bırakır. Başını koydu. Bir süre kıpırdamadı. Sonra yastığı çevirdi. Çünkü insan bazen huzur aramaz. Sadece serin bir taraf arar. İkisini karıştırır. Yastığın öbür tarafı soğuktu. Ama serinlik huzurun akrabası değildi. Gözlerini kapadı. Uyumaya çalıştı. Olmadı. Sağa döndü. Olmadı. Sola döndü. Yine olmadı. Battaniye üstündeydi. Koruyucu gibi duruyordu. Ama sadece gecenin usulüne uygun bir örtüydü. Başını kaldırdı. Yastıkta bir iz kalmıştı. Bu normaldi. Normal olmayan izin düzelmemesiydi. Sanki yastık başının şeklini değil, aklının ağırlığını almıştı. Çubuk adam yeniden uzandı. Bu kez daha dikkatliydi. Yastık sessizdi ama sessizlikler duyulmak için sese ihtiyaç duymaz. İşte o an fark etti. İnsan bazen uykusuz kalmaz. Sadece gün boyunca susturduğu şeyler gece konuşmaya başlar. Yastığın içinde pamuk değil yarım kalmış cümleler vardı sanki. Sonra konuşuruz, iyiyim, boş ver, önemli değil. Oysa önemliydi ve hiçbir şey gerçekten boş verilmemişti. Sadece üstü örtülmüştü. Çubuk adam aniden doğruldu. Yastığa baktı. Beyaz kılıfta ince bir çöküklük vardı. Sonra bir tane daha oldu. İkinci iz. Başka bir başın izi gibi. Ama odada kimse yoktu. Kapı kapalıydı. Pencere kapalıydı. Gece açıktı. Çubuk adam geri çekildi. Çünkü insan bazen yalnız olmadığını anlayınca değil, yanında duran şeyin kendinden biri olduğunu hissedince gerilir. İkinci iz kıpırdamadı. Sadece orada kaldı. Sanki onun uyumayan hali bedeninden önce yatağa gelmişti. Bir süre öyle baktı. Sonra zihninde bazı şeyler belirginleşti. Gün içinde yuttuğu bir cümle, gülümseyerek geçtiği bir kırgınlık, tamam deyip ertelediği bir yorgunluk. Gündüz bunların hepsi düzenliydi. Gece olunca hepsi ortaya çıkmıştı. Çubuk adam anladı. Yastık sadece başı taşımıyordu. İnkarı da taşıyordu. Boynunun altına koyduğu şey rahatlık değildi. Geçici unutkanlıktı. Ve unutkanlık gece olunca işini kötü yapıyordu. Elini yastığın üstüne koydu. Önce bir ize, sonra ötekine. İkisi de kendisiydi. Biri gündüzdü, toparlanmış, idare eden, geçiştiren. Biri geceydi, susmuş, yorulmuş, saklanamayan. Bu kez kendine nazik görünmeye çalışmadı ve fısıldadı. Ben bugün yine kendimi geçiştirdim. Cümle küçüktü ama odada büyüdü. Perde hafifçe kıpırdadı. Gece duvardan çok göğsünde karardı. İnsan bazen yorulmaz. Sadece uzun süre kendine uğramaz. İşte tam o anda yastıktaki iki iz birbirine yaklaştı. Birleşmediler ama ayrılıklarını büyütmeyi bıraktılar. Beyaz kumaşın üstünde ince bir gölge belirdi. O gölge omzunun arkasında pelerine dönüştü. Ve çubuk adam kabul ettiği yorgunluğun içinden kanatlı kırbaç oldu. Gösterişli değildi. Çünkü bazı dönüşümler uçmaya karar verince değil, başını saklayacak yer aramayı bırakınca olur. Kanatlı kırbaç yastığı düzeltti ama izleri hemen silmedi. Çünkü bazı izler bozukluk değildir. Nihayet görünmüş bir gerçektir. Uzanmadı, kaçmadı, uyumayı da zorlamadı. Sadece orada kaldı. Kendi odasında, kendi sessizliğinde, başını koyduğu yerde ve fısıldadı. İnsan başını koyduğu yerde kendinden saklanamaz.